Selam, sen Arthur. Ama bugün konumuz bu değil. Bugünkü konumuz bu yıl. Yani 18. yaşın resmi olarak son çocukluk yılı. Kısmen sakin bir yılbaşından sonra yıl bütün hızıyla başladı çünkü bu yıl sınav senendi. Ya da dur, daha baştan hiç yalan söylemeyeyim çünkü yeterince çalışmadığını büyük ihtimalle sen de hatırlıyorsundur. Aslında hayatın bayağı rutin bir şekilde ilerliyordu. Uyan, okula git, arkadaşlarına takıl, eve dön ve üşenmezsen ders yap. Tabii ekstra şeyler de oluyordu arada, işte yeni aldığın teknolojik cihazları öğren, çok iyi ders çalışma planları yap, asla uygulama. Neyse işte geçen sene tam bugünlerde doğum gününü arkadaşlarına kutluyordu. Aslında evet, büyük bir olay değil ama dediğim gibi bu sınav senesi olduğundan ve arkadaşlarım akademik olarak çok başarılı olduğundan onları artık çok daha nadir görüyordum ve bu senin için o zaman çok kıymetliydi. Gereksiz bir detay ama 18 yaşında havada karlı ve kışlıydı, yani tam sevdiğin şekilde. Aslında bugün baktığımda geçen yıl çok güzel geçmişti ama o an gerçekten çok rutin ve sıkıcı ilerliyor gibi görünüyordu. Çünkü işte sınav olduğundan sosyallik azdı ama tabii ki bunun sebebi çok ders çalışmam falan değildi. Neyse, her zamanki gibi zaman çok hızlı geçti ve beklenen döneme geldi. Yani bir sınavı nasıl büyütüyoruz? Sınav döneminin gelişiyle bir sürü farklı olay başladı. Mezuniyet balosu, sıklaşan denemeler ve en önemlisi stres. Ama şimdi düşünüyorum da çok doğru yaptığım bir şey vardı. Bu sıkıntılı dönemleri yaşarken bile gerçekten keyfine bakmaya çalışıyordun. Çünkü bu sıkıntılı dönemlerinde hayatında bir kere olacağının çok farkındaydın. Sınav geçti. Harika bir mezuniyet balosundan sonra yaz tatili başladı. Ve ister inan ister inanma, çok sanmıyorum, bu yılın en sıkıcı kısmıydı. Çünkü arkadaşların şehir dışındaydı, tamam mı? Ve hava sıcaktı. Sürekli güneşti. Tabii yine çok boş oturmadın, işe gittin ama genel olarak yıla kıyasla çok sıkıcıydı. Ve sonra üniversite sıralaman açıklandı. Asla iyi değildi ama bunun çok farkındaydım. Tam istediğim bölüme sonuncu olarak girdin ve o an şunu fark ettin. Tüm yıl boyunca herkesin inanılmaz yüksek hedefleri varken sen zaten kapasitenin farkında olup düşüğü hedefliyordun ama bazen biraz salak gibi hissediyordun çünkü hani işte diğerleri hani başarılı şeyler istiyor gibisinden ama günün sonunda istediğini yapınca o sürecin ne kadar önemsiz olduğunu fark ettin ve ne diyeyim, mantıklı karar vermişsin ve yakın gelecek üniversite. Her şey beklediğinden çok daha iyi başladı ve diğer videolar gibi değil. Her şey çok iyi gitti. Çünkü asla eski arkadaşlarınla küsmedin. Hiç beklemediğin kalitede yeni insanlar tanıdın ve gerçekten eğlendin. Yani anlayacağın işler üniversitede çok yoluna gitti. Hepsi değil tabi ama yine de çok şanslısın. Ayrıca bu yıl yaşın 18 olduğundan mıdır nedir bilmiyorum ama bazı şeyleri normalde yaptığından çok daha sık yaptın. Öncelikle çok araba sürdün, çok dışarı çıktın ve kahve içtin, sohbet ettin. Bir daha kahve içtin, bir daha sohbet ettin. Bir daha kahve içtin, bir daha sohbet ettin. Ve sana şunu söyleyeyim. Şu anki favori aktiviten ne bilmiyorum ama bu yılki kesinlikle sohbet etmek. Sohbet etmek demek biraz yanlış olur. Çünkü asıl sevdiğin şey değer verdiğin insanlarla vakit geçirmekti. Yani dediğim gibi gezmek, tozmak bile seni bu kadar sarmadı. Çünkü hayatında en şanslı olduğun konu eski, yeni, işteki, okuldaki, üniversitedeki arkadaşların ve ailendi. Gerçekten her keyifli olduğun anıyı onlara borçlusun. Ama öyle lafın gelişi değil. Gerçekten çok önemliler. Hepsiyle yaptığın farklı makaralar, zorbalıklar, ne diyeyim, her şey. Ama tabii kendi başına da kaldın ve en çok o anlarda düşündün. Her zaman olduğun gibi asla gerçekleştirmeyeceğin hedefler koydun. Ama iyi haber, bazılarını gerçekleştirdin. Bu arada bildiğin gibi, yani umarım, bugün doğum günün ve tabii ki doğum gününe hayatında en değer verdiğin şeyle girdin. Bu akşam arkadaşlarına doğum gününü kutladıktan sonra gün bitecek. Daha doğrusu hayatının ilk 18 yılı, çocukluğun bitecek. İleride tam olarak ne oldu? İnan şu an hiç bilmiyorum ve hiç kestiremiyorum. Ama bir şekilde yolunu bulmuşsundur. Bulamamışsan bile bulacağına gerçekten eminim. Bu arada bu videonun ne kadar çocuksu olduğunu inan şu anda farkındasın ama zaten amacın bunu kaybetmemek değil mi? İyi ki doğdun. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we're sad of getting old. They made us restless. Oh, I'm so mad I'm getting old. That makes me reckless. It was just like a movie. It was just like a song.